Yeniden merhaba değerli izleyicilerimiz. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Samet Yardımcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz tekrar diyelim. Hoş bulduk, teşekkürler. Samet Bey hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Bugünkü konumuz obezite cerrahisi ve obezite cerrahisinde Samet Hocam tecrübelerinden bahsedecek. Kimler obezite cerrahisine aday, kimler olabilir, kimler olamaz ve sonrası süreç, onları konuşacağız. Evet, obezite cerrahisi nedir Samet Bey? Obezite cerrahisi aslında son yıllarda biraz daha artmış, biraz daha rağbet gören bir cerrahi yöntemi. Çünkü aslında obezite hastaları daha fazla arttı ve bu hastalık konusundaki farkındalığımız arttı. Obezite cerrahisi aslında morbid obezitenin, yani ölümcül obezitenin tedavisinde şu anda en etkili, belki de birçoklarına göre tek tedavi yöntemi obezite cerrahisi. Öyle hastalar var ki ameliyatsız herhangi bir yöntemle sağlıklarına kavuşmaları mümkün değil. Onlar için ideal bir tedavi yöntemi olarak isimlendirebiliriz. Bariyatrik dediğim o şey mi? Öyle mi adlandırıyorsunuz? Mideye yapılan ameliyatlardan Mideye bahsediyoruz yapılan sonuçta, ameliyatlardan Evet, bahsediyoruz. yani Aynen öyle. bariya zaten aslında şişmanlık demek, yani aslında düşündüğümüzde. Bariyatrik de işte şişmanlık için yapılan cerrahi anlamına geliyor. Bir de metabolik cerrahi olarak da isimlendirilebiliyor ve o da hani metabolik sendrom denilen işte şeker hastalığı, hipertansiyon gibi bu obezitenin aslında hayatımıza getirdiği diğer hastalıkları da tedavi ettiği için metabolik cerrahi ismini de alabiliyor. Peki mesela bahsettiğiniz hastalıklara sahip olan insanlar için ağır bir ameliyat mı? Yani bu Yani ameliyat sırasında da olabilir, ameliyattan sonra da zaten hani iyileşme süreçlerini de zorlayacak bir ameliyat mıdır? yani zaten obezite neredeyse hiçbir zaman sadece obezite değil. Hani bu futbol sadece futbol değildir gibi yani. Ondan obezite hiçbir zaman tek başına durmuyor. Her zaman aslında bir hastalığı daha yanında getiriyor. Şu anda yoksa bile işte 3 yıl sonra olacak, 5 yıl sonra olacak demektir. Dolayısıyla biz obeziteyi tedavi ettiğimizde hani bütün o gelecek hastalıkları tedavi etmiş oluyoruz bir uçtan. Ameliyat sonrası da tabii ki hani hiçbir hastalığı olmayan birinin ameliyatına göre biraz daha riskli kabul edilebilir ama bunun hani çok yüksek riskli bir ameliyat olduğunu söyleyemeyiz. Çok riskli bir ameliyat olduğunu Söyleyemeyiz. Hayır. söyleyemeyiz. Ha, tamam. Riskli bir ameliyat değildir yani. Süper. Şimdi çünkü şöyle bir şey soracaktım. Özellikle bizim ülkemizde bu tip ameliyatları geçirmiş olan insanları örnek alarak çeşitli gidişatlardan da feyz alarak bir şekilde bunun tehlikeli bir ameliyat olduğunu haberleri yapılmaya Evet. çalışılıyor. Ben yanlış anlamıyorum herhalde. Çünkü böyle sürekli yani ölümlü sonuçlardan bahsetmeyelim ama yine de sonrasında çok zorlanmış olan insanlar örnek alınıyor mesela işte ama onların da kendi içlerinde ameliyattan sonra dikkat etmesi gereken koşullara dikkat etmediklerini altı çizilmeden yapılıyor herhalde anladığım kadarıyla. Yanlış mı? Burada tabii bir de algıda seçicilik durumu da var. Yani dünyada risksiz bir ameliyat yok. Ama hani gerek Türkiye rakamlarına gerek dünya rakamlarına baktığımız zaman obezite cerrahisi sonucunda zarar gören hastaların oranı aslında çok çok düşük. Hani diğer ameliyatlardan çok farklı değil. Sırasında değil sonrasından bahsediyoruz. Sırasında ve sonrasında hepsini toplam olarak ele aldığımızda. Ama hani burada şey yatıyor altında bence. Obeziteyi hala hastalık olarak kabul etmiyoruz. Hani ne var ki tut boğazını, zayıfla mantığında düşündüğümüzde ki bunun hiçbir işe yaramadığını artık çok net biliyoruz. Hala bu ameliyatı sanki bir estetik ameliyatmış gibi hani veya işte biraz diyet yapsa, egzersiz yapsa işte zayıflarmış gibi algıladığımız için bu oluyor. Halbuki obeziteden dolayı hayatını kaybeden insan sayısı ameliyattan dolayı kaybeden insanlardan çok daha fazla. Peki psikolojik bir rahatsızlıktan mı bahsediyoruz yoksa böyle hani mide büyümesinden kaynaklı olarak doymamaktan ileri gelen bir aşırı kilo almaya devam etmeden mi bahsediyoruz mesela? Yani çünkü hani şeyi Şimdi dediğiniz için söylüyorum evet. hani boğazını tut biraz diyor insanlar diyorlar o diyor olabilirler tabii ki ama çünkü normalde dışarıdan baktığımız zaman ister istemez belli bir kilo olması lazım. O kilodan sonra o kiloya gelene kadar herhalde kişi de fark etmiyor diye düşünüyorum. Sonrasında bir aşırı bir kilolanma yani katlanarak mı artıyor? O yüzden mi böyle kontrol kaybediliyor o noktaya gelene kadar? Ya orada aslında mekanizma çok basit değil. Yani açlık hormonu ve tokluk hormonu dengesinin bir
noktada bozulması söz konusu. O %200'e bozulduktan- mesela çok hızlı çıkıyor Evet, yani herhalde. bu anladığım bozulduktan sonra kontrol etmesi neredeyse imkansız. Çünkü hani belli bir kilonun üzerine çıkmış insanlar aslında ne çok fazla acıkıyorlar ne de çok fazla doyuyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla yemek yeme mekanizması veya acıkma mekanizması değişiyor aslında. Hani o kilolara hiç gelmemiş bir insanın hani bu noktayı anlayabilmesi çok kolay değil bizim için de Tabii, hani evet. bu geçerli. Çünkü yeme veya acıkma şekli değişiyor aslında. Hormonal olarak değişiyor. Mide çok adaptif bir organdır. Yani büyüklüğü çok değişebilir insandan insana. Aynı insanda da gün içinde bile değişebilir. Yani biraz aç kalırsınız, biraz küçülür. İşte ne bileyim bir hafta az yersiniz, biraz daha küçülür. Fazla yemeye başlarsınız, daha büyür. Dolayısıyla mide büyümesi obeziteye yol açmıyor aslında ama obezlerde mide daha büyük çünkü hani daha çok gıda yeme kapasiteleri var. Peki ben bir tane sorayım size. Bu cerrahiye gelene kadar ben diyetle, sporla niye bu kiloları veremiyorum? Evet. Niye ameliyat olmak zorundayım? Evet. Yani obezite tedavisini düşündüğümüzde elimizde tedavi yöntemi olarak işte diyet, egzersiz var, ilaçlar var ve ameliyat var aslında düşündüğümüzde. Ben bana gelen ve bu zamana kadar diyet yapmamış hiçbir hasta görmedim. 20 yaşına gelmiş bir obez bile bildiğimiz bütün diyetleri aslında yapmış ve başarısız olmuş bir şekilde geliyor. Bunun da aslında mekanizması şurada yatıyor. Obezite kendi içinde bir kısır döngü. Yani bir obez birey için hareket etmek gerçekten çok zor. Merdiven çıkmak çok zor. Hani mesela 3 kat için 3 dakikadan fazla asansör bekleyen obezdir diye bir tabir var mesela. Hani çünkü çıkamıyor yani nefes nefese kalıyor, yürüyemiyor ve bu hareketsizlik içinde bir miktar daha kilo alıyor. Kilo aldıkça daha fazla hareketsizleşiyor. Hareketsizleştikçe işte kilo alıyor. Bu kısır döngüyü kırabilecek mekanizma aslında ameliyat. Hani ameliyatla beraber ilk etapta bir 15-20 kilo kaybeden, daha tedavi tamamlanmadan hastalar çok daha hareketli bir hayata başlıyorlar. Düşünsenize her adımınızda 15 kilo daha fazla, daha hafif basıyorsunuz. Yani çok daha hareketli oluyorlar ve aynı zamanda da bu iştah hormonuyla da oynadığımız için hani çok daha böyle az acıkan, işte çabuk doyan ve daha hareketli bir birey haline geliyor. İştah hormonuyla nasıl oynuyorsunuz? Midedeki Evet, ve onu ince bağırsaktaki evet, soruyorum. Evet, hani bravo. midedeki aldığımız noktalarda Değil mi? Bir karpuz dilimi çıkartıyoruz mideden. evet yani tüp mide ameliyatı dediğimiz şey aslında midenin dış kısmının diyebilirim alındığı bir ameliyat. Ve açlık hormonu denilen işte grelin hormonu en fazla oradan salgılanıyor zaten. Dolayısıyla açlık hormonu da hani bu ameliyattan sonra çok çok düşüyor diyebiliriz. Bir de balon var galiba, öyle bir şey daha var Evet, mı? evet. Mide balonu bir ameliyat değil. O da bir hani tedavi yöntemi. Biraz daha hani küçük obezler diyebilirim. Yani hani mesela ameliyatlık olmayan çünkü her obeze ameliyat yapmıyoruz. Hani bazılarını da başka yöntemlerle hani zayıflatmayı deniyoruz. O yöntemlerin tükenmesi lazım. İşte o yöntemlerden biri de mide balonu. Tamamen endoskopi ile yerleştirilen bir balon. Hacmi ayarlanabiliyor. Mide içinde bir yer tutuyor ve tokluk hissi veriyor. Yani dediğim gibi en uzun balon 1 yıl kalabiliyor. Ya. Dolayısıyla 1 yıllık bir tedavi yöntemi. Hani şu hastalar için çok ideal. İşte benim biraz kilo fazlam var, versem onu koruyabilirim diyen hastalar için çok ideal bir tedavi yöntemi ama bizim bahsettiğimiz o ölümcül obezite de çok faydalı değil maalesef. Ve balon çıktıktan sonra hızla geriye dönüş oluyor. Olasılığı yüksek. çünkü hiçbir değişiklik yok. Yani balonu çıkardığımız gün Evet. aynı Mideye mide, tekrar, aynı açlık hormonu ve aynı iştahla yüz yüze aslında balonu Şimdi sizin çıkardığımız konunuzda çok ilgisi olmayan bir soru soracağım. Mutlaka oluyordur diye soruyorum. Çünkü böyle hani bir zayıflık hastalığı dönemini yaşıyoruz ya ister istemez. Ne kadar zayıf o kadar güzel diye düşünüldüğü için Evet. söylüyorum yani fit olmak dışında. Böyle mesela 70'lerde 80'lerdeki insanlar da gelip size bana bir balon koyalım mı? Hocam ben çünkü işte boğazımı tutamıyorum, zayıflamak istiyorum gibi böyle şeylerle gelen insanlar oluyor mu size? Tabii şüphesiz yani. Sağlıksal Neticede- problemleri olmadığı halde Evet, sadece. evet. Yani hani bunu Siz nereye bu- kadar yardımcı Bu oluyorsunuz? tarz hastalarla çok karşılaşıyoruz. Yani şimdi hani fazla kilo veya işte şişmanlık olarak isimlendirdiğimiz şey
azı da problem aslında. Ama bunlara hepsini ameliyat yapalım anlamına gelmiyor tabii. Evet. Ameliyatsız birçok tedavi yöntemi var. İşte mide balonu var, mide botoksu var. Ondan sonra çeşitli Mide botoksu. evet, tamamen farklı bir şey ama hani şu anda konuşmaya başlasak o da bir saat sürer. Mide dolgusu var. Bunu ben de ilk defa Evet, duydum. şu an Mide ben de. botoksunu ilk defa duyuyorum. Evet, mide botoksu diye bir yöntem de var. O da endoskopiyle yapılıyor ve midenin aslında boşalmasını engelleyecek, hani yediğimiz yemeğin orada daha uzun kalmasını sağlayacak bir mideyi felç etme mekanizması. Yani onun da etkili olduğu bir hasta grubu var. Dolayısıyla herkes ameliyat yapmıyoruz ama her gelene uygun bir tedavi bulmaya Var. çalışıyoruz yani. Samet Hocam, diyelim ki mide ameliyatı oldum. Ben sosyal hayatıma, işime tekrar geri ne zaman dönerim? İlk soru bu. Şimdi tabii mide ameliyatı tamamen kapalı, yani laparoskopik bir ameliyat olduğu için gerek tüp mide olsun gerek bypass ameliyatı olsun. Ameliyatın daha 4. saatinde hastayı ayağa kaldırıp bir yürütmek istiyoruz. Yürüyor. Hastanede ortalama yatış 3 gün veya 4 gün diyebiliriz. Masa başı iş yapanlar, ben mesela bir hafta rapor versem de o raporu zaten doldurmadan işine geri dönenler oluyor yani. Hani bir haftayı bulmuyor masa. Biraz daha ayakta durmaya gerektiren işler 10 gün 14 gün arası normal hayata dönebilir diyoruz zaten. Ve gelsin kilo vermeler. Her ay 4-5 kilo, 4-5 kilo gidecek. Peki, indik. Her şey gayet güzel. Güllük gülistanlık, keyfimiz yerinde. Tekrar kilo alır mıyız? Evet. Endişeli, kritik Evet, soru. bu da hakikaten çok sorulan, hani hastalar tarafından da çok sorulan sorulardan biri. Maalesef bu mümkün. Yani obezite ameliyatı hangi tip olursa olsun hastanın %10, bazı serilerde %15'i tekrar kilo alma veya yetersiz kilo verme problemiyle böyle yüz yüze kalıyorlar. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bir, ameliyat yetersiz yapılmış olabilir. Ameliyat tekniği doğru seçilmemiş olabilir. Birçok ameliyat tipi var ve hani hastaya özel bir ameliyat tipi seçmek gerekiyor. Veya hasta kurallara uymuyor olabilir aslında. Hasta da doğru yapsa, cerrah da doğru yapsa yine çok küçük bir yüzdede geri kilo alma problemi var. İşte o dediğim gibi ameliyat tekniğinin yanlış seçim, mükemmel yapılmış ama ona uygun değil, hastaya uygun değil. Bu tarz hastalarda tabii ki yönetmesi biraz daha zor. Bunlar için özel diyet programları uyguluyoruz. Hani Tekrar tekrar ameliyat kilo vermek için ve evet onu söyleyeceğim, revizyon ameliyatı denilen ikinci ameliyatlarda gayet başarılı bir şekilde uygulanıyor. Yani şöyle düşünün, %10'unun geri kilo aldığı durumda revizyon ameliyatıyla bu %10'un da %90'ı yine ideal güzel. kilolara ulaşabiliyor. Güzel. Önce olayı burada bitirmek gerekiyor o Bu zaman. kesin. Evet, Değil mi tabii, psikolojik tabii, olarak? evet. Peki, obezite cerrahisi konusunda anlattıklarınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bayağı benim bilmediğim şeyleri de ben öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok mersi. Ben teşekkür Ağzınıza ederim, sağlık. çok sağ olun. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.